Bazen bir aynaya bakıyorum ve düşünüyorum. Bu yüz, bu bakış, bu eller, sahi bu kadar kusursuzluğu kim yazabilir? Kalem tutan biri bile kendi yazısını beğenmezken, bir hücrenin bile isyan etmediği bu sistem nasıl böyle tıkır tıkır işliyor? İşte tam o anda içimden şu geçiyor. O El-Bari. Her şeyi kusursuzca şekillendiren, uyumla yaratan. Evet, El-Bari ismi içinde derin bir ahenk barındırıyor. Öyle bir yaratma ki bu. Sadece yaratmak değil. Bir sanatkarın her detayla ilgilendiği bir şekillendirme. Birinci manasıyla başlayalım. Bir kalıptan döker gibi düzgün, tertipli ve güzel bir şekilde yaratan. Hiç düşündünüz mü? Bir bebeğin parmak uçlarındaki kıvrımları ya da bir çiçeğin yapraklarını saran simetriyi. Sanki görünmeyen bir el her şeyi bir kalıba döküyor. Kek yaparken kalıbı nasıl özenle seçiyoruz ya, işte Rabbimiz de varlıkları öyle bir nizamla yaratıyor ki ne biraz fazlalık var ne bir eksiklik. Bu mükemmel ölçü sadece dış görünüşte değil, insanın ruhunda, duygularında da aynı dengeyi kuruyor. İkinci manası ise ağza ve organları birbirleriyle uyumlu bir şekilde yaratan. Elin var ama parmakların olmazsa nasıl tutarsın? Kalbin var ama damarların işlemezse, atmazsa ne işe yarar? Birbirini tamamlayan binlerce sistem. Tıpkı bir orkestra gibi. Ve sen bu orkestranın en kıymetli eserisin. Her şey yerli yerinde, her şey kusursuz. Çünkü El-Bari olan Allah seni sıradan değil tam yaratmıştır. Üçüncü manası her varlığı kainattaki büyük düzene uygun bir şekilde yaratan. Bir sabah uyanırsın, hava serindir, güneş yumuşak vurur pencerene, balkona çıkarsın, kuşlar ötüşür, ağaçlar sanki rüzgarlara selam verir, her şey yerli yerindedir. Güneş biraz daha yaklaşsa yanarız, uzaklaşsa donarız ama tam olması gereken yerde. Tıpkı senin de tam şu anda bu videoda olman gibi. Hiçbir şey tesadüf değil. Çünkü her şey bir gayeye göre var edildi ve El-Bari olan Allah seni de boşuna yaratmadı. Az önce dedik ki El-Bari bir kalıptan döker gibi yaratır. Şimdi biraz daha yakından bakalım bu kalıptan dökme işine. Gelin bu hakikati bir mutfaktan, bir atölyeden, hatta hayatın içinden okuyalım. Bir kalıptan dökülür gibi düzgün, tertipli ve güzel bir şekilde yaratan. Evet, eline bir cam parçası alsan, diyelim ki bardak yapacaksınız. Cam hazır, malzeme tamam ama bir kalıbın yoksa sadece bir avuç cam kırığıyla baş başasın. Önce kalıbı yaparsın, incecik ölçersin, eğimini hesaplarsın, derinliğini belirlersin ve her bardak için yeni bir kalıp gerek. 50 farklı bardak yapacaksan 50 ayrı kalıp lazım. İşte bu yüzden ustalık sadece maddeyle değil, şekille, ölçüyle, akılla ve sanatla olur. Şimdi biraz daha düşünelim. Bir bardağı şekillendirmek için bu kadar uğraş gerekiyorsa, ya bir çiçek, ya bir sinek, bir menekşe, her yaprağın kıvrımı ayrı, rengi geçişli, damarları incecik işlenmiş. Hiçbir yaprak diğerine benzemiyor ama hepsi birbiriyle ahenk içinde. Ya o sinek? Kanatları saniyede yüzlerce kez çırpıyor, havada asılı kalabiliyor ve senin belki elinde bile yakalayamadığın o minicik canlı mükemmel bir dengeyle hareket ediyor. Sana desem ki bu sinek bir makinedir, içinde motor var, gülersin değil mi? Ama içindeki sistem motordan daha hassas. Gözleri mercek gibi, kanatları helikopter gibi. Peki bu kadar ince sistem bir kalıba dökülmeden, bir usta el dokunmadan olabilir mi? Hayır, hayır. İşte burada El-Bari devreye giriyor. Allah Teala her varlığı sadece yaratmakla bırakmıyor, onu şekillendiriyor, ölçüyor, kalıba döküyor ve öyle bir kalıp ki her insanın yüzü farklı, her parmak izi başka ama her biri bir sanat eseri. Şimdi bazen mutfağa giriyorum, kurabiye yapacağım ama şekilli olanlardan, hani kalıp şeklinde, yıldız şeklinde olanlardan. O kalıplar olmadan hamur ne kadar lezzetli olursa olsun şekil tutmuyor. İşte o an içimden şunu geçiriyorum. Ben bir kurabiye için kalıp ararken Rabbim beni nasıl şekillendirmiş kim bilir. Kaşığım, gözüm, ellerim, huyum her biri ayrı kalıptan ayrı bir ustalıkla dökülmüş sanki. Ve sonra kendi kendime şöyle diyorum. Sen sıradan biri değilsin. Sen onun elleriyle şekil bulan bir esersin. Evet, biz bir rastlantı değiliz. Bizi şekillendirenin kudreti gökleri ve yeri kuşatır. Her hücren, her duygun, her yaşın bir kalıba döküldü. Bir sevgiyle, bir maksatla, bir sanatla. Çünkü bizi El-Bari şekillendirdi ve o hiçbir şeyi boşuna yaratmaz.
Şimdi size bir şey sorsam. Bir tohum toprağa düştüğünde o küçücük tohumun içinden nasıl oluyor da binlerce desenli bir gül fışkırıyor? Yani toprak mı yapıyor bu güzelliği? Toprak hangi çiçeğin planını bilir ki? Renkten, kokudan, biçimden ne anlar ki? İşte burada akıl duruyor, kalp konuşmaya başlıyor. Bu iş toprağın işi değil. Bu elbari olan Allah Teala'nın işi. Bir çiçeğin yaratılması zannedildiği kadar basit değil. Bir şeyin var olması için önce ne olacağına karar verilmesi gerekir. Yani önce bir plan, bir program, bir hedef. Bir çiçek olacaksa önce o çiçeğin tasarımı çizilmeli. Yaprakları kaç katlı olacak, rengi ne, kökü ne kadar derin olacak. Her şey ama her şey belirlenmeli. Bu da gösteriyor ki önce bir ilim lazım. Sonra o çiçeği oluşturacak maddeler toplanmalı. Ama öyle yakınlardan değil. Belki azotu atmosferden, minerali yer altından, suyu buluttan alacak. Sanki koca kainat bir çiçek için seferber ediliyor gibi. Topraktan malzeme ölçülüp biçilip ayıklanmalı, fazlası zarar değil mi? Eksik bırakılırsa da olmaz. Her şeyi tam kararında koymak gerekiyor. Tıpkı bir aşçı gibi. Ama burada aşçı değil, bütün alemi yöneten bir kudret var. Ve sonra o çiçek adeta görünmeyen bir kalıba dökülüyor. Sanki o kalıp sadece o çiçeğe ait. Tıpkı senin yüzün, sesin, hatta gülüşünün sadece sana ait olması gibi. Şimdi bir an duralım ve düşünelim. Toprağa binlerce farklı tohum düşüyor. Her biri ayrı şekil, ayrı tat, ayrı renk. Toprak bunların hangisini ayırt edebilir ki? Elma tohumu mu düştü? Elma yetişiyor. Mısır tohumu hemen mısır çıkarıyor. Gül tohumu gülü fışkırtıyor toprak. Eğer bu işi toprağa verirsen şunu kabul etmen gerekir. Toprakta her bitki için ayrı kalıplar var. Ama sadece bitki değil. Yaprağı ayrı kalıp, meyvesi ayrı kalıp, çiçeği ayrı kalıp. Bu da demektir ki toprak içinde milyonlarca şekli ezbere biliyor. Bu fikir imkansızlığın sınırlarını zorlar. Ama bu mucizevi işler elbari olan Allah'a ait dersen her şey yerli yerine oturur. Çünkü onun ilmi sınırsız ve kudreti her şeyi bir anda yapabilecek kadar yüce. Ben bazen pazardan meyve alırken uzun uzun seçerim. İşte şu biraz çürük, bu biraz yamuk derim. Ama bir elmayı elime aldığımda onun içindeki simetriye bakar kala kalırım. Sadece dışı değil, içi de nizamlı. Bir mucize gibi. İncecik kabuğuyla dış etkilerden korunmuş, tatlısı içinde birikmiş, tohumları tam ortasında saklı. Kim yaptı bunu? Toprak mı? Ağaç mı? Hayır, bu elbari olan Allah'ın imzasıdır. Her düzgün çizgide, her simetrik yaprakta, her renk geçişinde, her canlının parmak izi gibi özel varoluşunda Allah'ın bari ismi okunur. Sen bu ismi bir gül yaprağında, bir bebeğin yüzünde, bir kelebeğin kanadında görebiliyorsan artık bakmıyorsun, okuyorsun demektir. Ve o zaman anlarsın. Her varlık Allah'tan gelen bir mektuptur ama o mektubu sadece kalbiyle bakanlar anlayabilir. Bir aynaya baktığında ne görürsün? Sadece bir yüz mü? Kaşlar, gözler, burun. Hepsi bir arada ama hiçbir şey birbirinin önüne geçmemiş. Hiç düşündün mü? Kaşlar biraz daha uzasaydı görüşün kapanırdı. Dişlerin biraz daha uzun olsaydı ağzımızı kapatamazdık. Kollar daha kısa ya da bacaklar eşitsiz olsa o zaman yürümek bile mucize olurdu. Ama bakınız yürüyoruz, görüyoruz, konuşuyoruz çünkü bir uyum var, çünkü el bari var. Allah Teala'nın bari ismi sadece seni kusursuz yaratmakla kalmıyor, seni büyük bir nizama uygun şekilde var ediyor. Senin gözün var ama ışık olmasa ne işe yarardı? Demek ki gözü veren kimse ışığı da o vermiştir. Kulağın var ama ses olmasa duyamazdın. O halde kulağı halk eden kimse sesi de yaratandır. Burnun kokluyor ama koku olmazsa neyi algılayacaksın? Yani sana burnu veren o kokuları da yaratan zattır. Dilin var tat alıyor ama tat veren meyveyi kim yarattı? Senin konuştuğun lisanı kim kurdu? Senin bedeninde ne varsa onun karşılığı kainatta var ve bu tesadüfle açıklanamaz. Bu ancak ilimle, iradeyle, kasıtla yani Allah'ın bari ismiyle açıklanabilir. Tabi bu sadece insan için geçerli değil. Her mahluk için aynı incelik, aynı uyum söz konusu. Kartal gökyüzünü delip geçebiliyor çünkü ona uygun kanatlar verilmiş. Sineğe kartalın kanadı takılsa ne olurdu? Uçamazdı. Arıya film bacağı takılsa o çiçeğe konabilir miydi? Her canlıya ne gerekiyorsa o verilmiş. Ne fazlası ne eksiği. Ağaçlar bile bu ilahi uyumun şahididir. Ağacın gövdesi dalları taşıyacak kadar sağlam, dallar meyveyi sarkıtacak kadar esnek,
Yapraklar bile öyle yerleştirilmiş ki biri diğerinin güneşini kesmiyor. Sadece bir ağaca bakalım. Sanki her yaprak birbirleriyle konuşmuş gibi. Sen biraz daha yukarıda dur, ben buradayım demiş gibi. Bütün bunlar bize şunu fısıldıyor. Biz tesadüfen olmadık. Bizi var eden zat bizi bir amaca göre, bir düzene uygun olarak yarattı. Bugün aynaya baktığımızda sadece yüzünüzü görmeyin, olur mu? Orada Allah Teala'nın El-Bari ismini görün. Gözün yerli yerinde, kaşın gözüne perde olmamış çünkü Allah seni uyumla yaratmış ve her hücrende onun ismi yazılı. O halde her sabah aynaya baktığında bir ağaca, bir çiçeğe, bir çocuğun gülüşüne şunu fısılda içinden: Ya Bari, Ya Bari, beni sadece yaratmadın, beni bu düzene uygun, bu dünyaya özel, bu gayeye hizmet edecek şekilde yarattın. Allah'ım, bizi senin kurduğun bu düzene uygun yaşayanlardan eyle. Sana aykırı düşen değil, sana uyumla yol alan kullarından eyle. Ve kainattaki her şeyi senin bari ismini okuyarak sana ulaşan kalpler nasip eyle.